Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bebeklerimiz için kolay ve güzel motifli süveter yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu motiflerin yapılışı da çok kolay, yelek örgüsü de çok kolay arkadaşlar. 4 motif ön bölüm için yapıyorum. 4 motif arka bölüm için yapıyorum. Birleştirip bu yelek örgüsünü elde ediyorum. Bakın kol altından birleştirme yaptım. Görüntüsü bu şekilde. Arka bölümün görüntüsü bakın bu şekilde. Yaka bölümü de çok rahat arkadaşlar. Bakın geniş bir yaka yaptım. Bebeğin başından çok rahat olacaktır. Ben bugün bu süveter yelek anlatımını 6-12 ay arası bir bebek ölçüsüne göre yaptım. 1 yaş bebek çok rahat kullanır. Bakın genişliği çok güzel. Bu yelek örgüsünde iplik olarak pembe renk iplik kullandım arkadaşlar. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. Bir yumak iplik yeterli. Siz daha kalın iplik kullanıyorsanız bir yumak iplik yeterli olmaz. Bu yelek örgüsünü her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Ben bu renk iplik kullanarak kız bebek için yaptım. Siz farklı renk iplikler kullanarak erkek bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Motif örgüsünde tercihinize göre her renk ipliği kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak ipliğin kalınlığına uygun olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız güzel olur. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir günde örüp bitirebilirsiniz bu yelek örgüsünü. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bakın şu şekilde sihirli halka yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 2 trabzan yapıyorum. Motif başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıra başında yaptığım 2 zincirde 1 trabzan, 1 2 3 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane üçlü trabzanlar yaptık. Bakın arkadaşlar, iplik ucunu çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik ucunu şu şekilde tuttum. Bakın 1 2 3 4 yerde 2 zincir yaptık. Buralar köşe olacak arkadaşlar. İpliği kesiyorum. İlk sırayı yaptım. Krem renkli iplik ile devam ediyorum. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir 2 zincir üzerinden başlıyorum. Şu iplik ucunu da içinde şu şekilde bakın tutuyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Bu 3 zincir bir trabzan oluyor. Bu köşeyi arkadaşlar 3 trabzan yapacağız. Şimdi 2 trabzan yapıyorum. Bu yaptığım bakın 3 zincirde bir trabzan, bununla 3 trabzan oluyor.
3 trabzan yaptım. Köşenin diğer üçlü grubunu sıra sonunda yine buraya yapacağız. Bu 2 zincir üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada ve burada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. Bu köşenin ilk 3 trabzanı sıra başında yaptım. Diğer üçlü trabzanda bakın buraya yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 zincir yaptım. 3. zincir ile şu şekilde tığı takıyorum. İplik aldım. Hepsini içinden çekiyorum. Bakın 4 köşe oldu. İpliği kesiyorum. İplik uçlarını şu şekilde temizliyorum. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü bu şekilde. Bu renk iplik ile devam ediyorum. Siz tercihinize göre her renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bu sırada bu köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bu boşluklara da 3 trabzan yapacağız. Herhangi bir köşeden başlıyorum. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Köşede ilk 3 trabzanı sıra başında yaptım. Sıra sonunda da 3 trabzan yapıyorum. Köşe oluşturuyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bu üçüncü zincir ile bakın tığı takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. Üçün içinden bir defa da çekiyorum. Bakın diğer köşe bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü de bu şekilde. Yine bu renk iplik ile devam ediyorum. Siz renk sıralamasını tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Bakın buradan başlayalım bu sefer arkadaşlar. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Köşenin ilk üçlü trabzanı bu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa ve bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın iki köşe arasına iki yerde 3 trabzan yaptım. Bir alt sırada iki köşe arasına bir trabzan oldu. Bu sırada 2 trabzanlı grup yaptık. Buraya yine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu iki köşe arasında yine iki yerde üçlü trabzanlar yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kestim arkadaşlar. Bakın her köşe arasına iki yerde üçlü trabzanlar yaptık. Pembe renk iplik ile devam ediyorum. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. Üç zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın boşluklara 3 trabzan yapıyoruz hep. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Köşede yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada da bu iki köşe arasında 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Arada bakın 3 yerde 3 trabzan yaptım. Buraya sıra sonunda yine 3 trabzan yapıyorum.
Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu üçüncü zincire tığ takıyorum. İplik aldım. Hepsinin içinden çekiyorum. İpliği burada kesip başka renk ipliğe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben pembe renk iplik ile devam ediyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın ipliği kesmedim. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde 1 trabzan. Boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Buraya köşeye yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada da iki köşe arasında 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu köşeye son 3 trabzanı yapıyorum. Ben motifte son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu sırada bitiriyorum. Son sıra olduğu için bakın burada 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek ile bakın ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Motif büyüklüğü bu şekilde oldu. Kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 10 santimetre motif genişliği var arkadaşlar. Dediğim gibi siz yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bir veya iki sıra bu şekilde devam edip motifi bitirebilirsiniz. Aynı motiften bir tane daha yapalım. Bu motif ile birleştirelim. Bakın ben diğer motif örgüsünü hazırladım. 1, 2, 3 kenarı yaptım. Bu dördüncü kenarı sizinle yapalım. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Köşe bakın burası. Bir zincir yapıyorum. Herhangi bir köşe ile birleştirme yapabiliriz. Bakın bu köşe ile şu şekilde tığ takıyorum. İplik aldım, içinden çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bu iki kenarı birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirme yaparken bu son sırayı yapıyorum. Bakın şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. İlmek aldım, çektim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluğa tığ takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın birleştirme yerlerimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi köşeye yapacağız. Bakın bu ilmek ile birleştirdim. Tığ üzerine iplik alıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Köşeyi birleştireceğiz. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu köşede bulunan 2 zincire tığ takıyorum. İplik aldım, çıkardım.
Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım üçlü grup vardı bakın. 3 zincirin 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın iki motif örgüsünü birleştirdim. Bu motiften ben bir tane daha hazırladım. Bakın bu şekilde yine 1, 2, 3 tarafı yaptım. Dördüncü tarafı yaparken burası ile birleştireceğiz. Bakın köşede 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Köşede bulunan 2 zincir ile şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşe için buraya 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluk ile bakın birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motifleri birleştirdiğimiz gibi bunu da birleştiriyoruz bakın. Bakın köşeye geldim. Köşede 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu iki köşeyi birleştirdiğim ilmek var. Bunu şu şekilde bakın arkadaşlar. Şurada bulunan ilmek ile birleştiriyoruz. Bir zincir yapıyorum. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın 3 motif örgüsünü birleştirdik. Dördüncü motif örgüsünü de ben hazırladım. Bakın bunda 1, 2 kenarı yaptım. 2 kenarı şu şekilde birleştireceğiz. Birlikte bakın. Bir kenarı bununla birleştiriyoruz. Bir kenarı bununla. Yine sıra sonunda bakın köşe için 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu boşluğu birleştireceğiz arkadaşlar. Şuna bakın köşeye tığ takıyorum. İplik aldım. Bir zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa tığ takıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada bakın 3 motifi birleştirdiğim köşe var. Burada bulunan ilmek ile birleştiriyorum arkadaşlar. Tığ takıyorum. İplik aldım. Bir zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum köşeye.
Bakın köşenin birleşim yeri bu şekilde oldu. Bu motif ile birleştirmeye devam ediyorum. Bu boşluğa bakın tığ takıyorum. İplik aldım. 3 trabzan yapıyorum. Bakın son köşeyi yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşede yaptığım bu 2 zincir ile iplik aldığım içinden çektim. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar 4 motif örgüsünü birleştirdik. Bakın çok güzel oldu. Şimdi çevresinden bir sıra daha yapacağız. Herhangi bir köşeden başlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum arkadaşlar. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Motifte yaptığımız aynı işleri yapıyoruz arkadaşlar. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın bu iki motifi birleştirdiğimiz buraya 3 trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Aynı motifte yaptığımız gibi bakın. Yine boşluklara 3'er trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu iki motifi birleştirdiğim yerde bakın buraya ve buraya da 3 trabzan yaptım. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Büyük bir motifi çevresini yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın bu köşelerde yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu köşe içinde bakın son üçlü trabzanları yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada yaptığım 3 zincir ile birleştiriyorum.
Bakın arkadaşlar, büyük motifimizin çevresinden de yaptım. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bu şekilde bakın birleşmiş olarak genişliğini ölçüyorum. 21 santimetre. Bakın bu şekilde de 21 santimetre. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bir sıra daha çevresinden devam edebilirsiniz. Ben burada bitirdim. Şimdi omuz bölümlerini yapalım. 3 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyoruz. Bakın bu 3 zincirde 1 trabzan. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptım. Diğer tarafa da aynı yapacağız arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 5 trabzan sırası yapabilirsiniz. Bakın buraya da 3 trabzan yaparak buradan dönüş yapabilirsiniz. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu 3 trabzanı atlıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra başında bakın, bu sıra başında yaptığım 3 zincir var. Üçüncü zincire tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sırada da bakın 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptım. Sıra başında ve sıra sonunda boşluklar oluştu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 zincirle birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yaparak dönüş yaptım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bu sırada 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptım. Bu zincir üzerine trabzan yapıyorum. Boşluk oluştu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 1-2 sıra bu şekilde devam edelim. Yaka örgüsünü 7 sıra olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Santimetre olarak ölçüyorum. 5 santimetre yükseklik var arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Şimdi diğer tarafı yapalım. Bakın bu yaka örgüsünün buraya ben 4 model yaptım. 1, 2, 3, 4. Buraya da aynı yapacağız. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu ilmekten ipliği bağlıyorum. Bakın bu boşluktan bir ilmek yapıyorum.
3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bakın buraya da 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 model oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu zincir üzerine trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu yaka bölümünün aynı olacak. Bunu kaç sıra yaptıysanız bu yaka örgüsünde tamamlayalım. Diğer yaka bölümünde bakın 7 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar ön bölüm örgüsünü tamamladım. Şimdi arka bölümü yapalım. Arka bölümde burayı aynı şekilde yapıyoruz. 4 motif yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Çevresinden bir sıra trabzan sırası yapıyoruz. Bakın modelleri yaptığım sırayı. Bakın diğer arka bölümü ben hazırladım. Motifler çevresinden bir sıra yaptım. Burada bitirdim. Bakın burada yaka bölümüne başlamıştım. Arka bölümde yaka bölümüne başlamıyorum. Modelleri devam ediyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine bu boşluklara 3'er trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Burada 3 zincir yaptığım bir trabzan var. Bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın burada da bir boşluk oluştu arkadaşlar. Sıra başında da 3 zincir yaparak bir boşluk yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Boşluklara 3 trabzan yapıyorum. Arka bölümünün örgüsü bu şekilde birkaç sıra olarak tamamlayalım. Arka bölümü örgüsünü ben tamamladım. Bakın arkadaşlar bu 4 motifi birleştirdikten sonra buradan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Motiflerden sonra sayalım. Bakın daha kolay sayabiliriz. Bu renklerden sonra 2, 4, 6, 8, 9. sıra. Ön bölüm örgüsünde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sıra daha yapacağız. Bir sırayı yaparken bu omuz bölümünde bu yakada yaptığım bakın modeller ile aynı sayıda yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 3 trabzan yapıyoruz. Bakın 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın ön bölümde 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptık. Burada da aynı yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi ön bölüm ile arka bölümü birleştirelim. Burada da aynı bir sıra yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyorum bakın. Örgünün ters tarafından bu ilmek ile iplik alıp içinden çekiyorum. Bakın ilk ilmeği birleştirdim. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ taktım. İplik aldım. İlmek kaydırma yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tığ taktım. Karşıdan bakın üçüncü ilmeğe tığ taktım. İlmek kaydırma yapıyorum. Karşılıklı ilmek kaydırma yapıyoruz. Son ilmeği birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın düz tarafın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafta da aynı yapacağız. Bakın burada 4 model yaptım. Buradan da ayarlıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. Buradan iplik bağlıyorum. Üç zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın şimdi bunu burasıyla birleştireceğiz arkadaşlar. Yine örgünün ters tarafından. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmalar yaparak birleştirelim. Bakın birleştirdim. İpliği kesmiyorum. Şöyle uzatayım bakın. Bu birleştirme yeri de bu şekilde oldu. Yaka çevresinde bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın ipliği kesmedim. İlmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan sırasına sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buralarda da sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada bir sıra trabzan sırası yaptığım yere de sık iğne yapıyorum. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, yakanın örgüsü bu şekilde görünüyor. Düzgün bir görüntü elde ettik. Bu yaka örgüsünde bir düz bir ters örgüler yapacağız. Bir sıra trabzan sırası yapıyorum.
2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın sık iğneler yaptık. Bu sık iğneler üzerine trabzan sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Yaka görüntüsü bu şekilde oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan alıyorum, boşluktan trabzan yapıyorum. Görüntü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Yaka bölümünün örgüsü bu şekilde oldu. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz tercihinize göre bir sıra daha bir düz bir ters örgüler yapabilirsiniz. İpliği kesiyorum. Şimdi çevresinden bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilmekten başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmeklere sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Köşe yaptığım yere kadar sık iğne tamamladım. Bu köşeye bakın 2 zincir üzerine 4 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya da bakın bu köşelere de 4 sık iğne yapalım. Diğer ilmeklere bir sık iğne yapalım. Bu başladığımız yere kadar devam edelim. Başladığım yere kadar bakın sık iğne olarak tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlmekler üzerine trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum bakın. Çevresinden trabzan yaparak başladığım yere kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın köşenin durumları bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra trabzan sırası yaptım. Görüntü bu şekilde oldu. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Yakada yaptığımız gibi. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın düz trabzan ile başladım, düz trabzan ile bitirdim. Sıra başında yaptığım bu 2 zincir
ters tarafta görünen trabzan oldu. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra sonunun görüntüsü bu şekilde. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yelek örgüsünü bitirdim. Siz tercihinize göre bir sıra daha devam edebilirsiniz. Ben burada bitirdim ama. Bakın. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bu kol altından yan bölümlerini birleştireceğiz. Ben işaret yaptım. Bakın iki tarafa da aynı yüksekliğe işaret yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 12 santimetre bakın. Kol ayırdım arkadaşlar. 12 santimetreye işaret yaptım. Sayabilirsiniz. Bakın bu orta noktayı omuzda bir işaret yapıyorum. İki tarafın eşit olması için sayarsanız da güzel olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. ilmek. Bakın arka bölümden de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. ilmek. Şimdi bu yan bölümü birleştireceğiz. Örgünün tersinden birleştiriyorum. Bakın şu şekilde çevirdim. Bu işaret yaptığım ilmeklerden ilmek yapıyorum, birleştiriyorum. Bakın ikisini bir yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Her ilmeği karşılıklı alıyorum, sık iğne yapıyorum. İlmek atlamamaya dikkat ederseniz düzgün bir görüntü olur arkadaşlar. Bakın. Düz tarafının görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu yuvarlak yaptığımız yere kadar sık iğne yaparak devam edelim. Buraya kadar sık iğne olarak tamamladım. Burada bitiriyorum. Devam etmiyorum. Bakın bu yuvarlak yaptığımız yerim burada bitirdim. İpliği kesiyorum. Düz tarafının görüntüsü bu şekilde oldu. Diğer tarafı da ben aynı şekilde başladım. Sık iğne yaptım bakın. Diğer tarafı da birleştirdim. Böylece örgüyü bitirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Kol bölümleri bu şekilde. Bakın burada yırtmaç bölümü bıraktık. Güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Bakın buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 29 santimetre. Ben bugün 6-12 aylık bebek için yaptım arkadaşlar. 1 yaş bebek çok rahat kullanır bunu. 1 yaşındaki bebeği olur.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.